Şimdi hayal et. Elinde bir kumanda var. Önünde binlerce video. Parmağın kaymak üzere. Tam o anda biri sana şunu söylüyor. Abdülhamid'i ya kahraman ya da zalim diyebiliyorsun. Ama asıl mesele onun bu ikisi arasında sıkışıp kalmış bir adam olması. Duruyorsun. Çünkü bu cümle bir bilgi vermiyor, bir vaat veriyor. Bu hikayede taht var ama görkem yok. Güç var ama huzur yok. Devlet var ama herkes onun yıkılmasını bekliyor. Ve ortada bir adam var. Herkesin hakkında konuştuğu ama çok az kişinin gerçekten dinlediği bir adam. Payitahtta doğmadı ama payitahtın yükünü omuzladı. Kılıç sallayan bir padişah değildi ama kalemiyle ve suskunluğuyla savaş verdi. Ve belki de en önemlisi şu, onu ya çok sevdiler ya da çok nefret ettiler. Ama kimse onu rahat bırakmadı. Şimdi dürüst olalım. Abdülhamit denince aklımıza ilk gelenler ezber, istibdat, Ulu Hakan, jurnal, sansür, Kızıl Sultan. Bunların hepsi doğru mu? Kısmen. Yanlış mı? Kısmen. Ama asıl sorun şu. Bu kelimelerin hiçbiri Abdülhamid'in neden böyle davrandığını tek başına açıklamıyor. Çünkü Abdülhamid'i anlamak için önce onun tahta çıktığı günü değil, tahta çıkmak zorunda bırakıldığı anı anlamak gerekir. Osmanlı Devleti kağıt üzerinde hala büyük bir imparatorluk. Ama içeriden bakıldığında devlet bir hasta gibi. Borç içinde, isyanlarla çevrili, ordusu yorgun, bürokrasisi bölünmüş. Sarayın içi bile güvenli değil. Amcası Abdülaziz tahttan indiriliyor, kısa süre sonra ölü bulunuyor. Resmi kayıtlara intihar geçiyor ama o günden sonra Osmanlı'da kimse hiçbir şeye safça inanmıyor. Ardından Murat geliyor. Zeki, hassas ama ruhsal olarak bu yükü taşıyamıyor. Taht birkaç ay içinde bir kez daha boşalıyor. Ve işte Abdülhamid, bu noktada şunu özellikle söylemek gerekiyor. Abdülhamid tahta hevesle çıkmış bir adam değil. Tahtın ne anlama geldiğini herkesten iyi biliyor. Çünkü o taht artık bir güç sembolü değil, bir hedef tahtası. Tahta çıkarken kabul ettiği şartlara bakalım. Kanuni esası ilan ediliyor. Meclis açılıyor. Yani Abdülhamid mutlak iktidarla değil, sınırlı bir yetkiyle başlıyor. Bugün bile birçok kişinin bilmediği bir detaydır bu. Abdülhamid, ben anayasa istemiyorum diyen bir padişah olarak başlamadı. Aksine o dönemde anayasa fikrini kabul eden, hatta buna mecbur kalan bir hükümdardı. Bu anayasa gerçekten bir demokratikleşme hamlesi miydi, yoksa Avrupa'yı oyalamak için mi atılmış bir adımdı? Cevap rahatsız edici. İkisi de. Tam bu sırada 93 Harbi patlıyor. Osmanlı-Rus Savaşı. İşte Abdülhamid'in zihnini kilitleyen travma tam burada başlıyor. Meclis tartışıyor, paşalar konuşuyor, kararlar gecikiyor, cephede asker kırılıyor. Sonuç mu? Felaket, toprak kaybı, milyonlarca göçmen, ekonomik çöküş. Ve Abdülhamid şunu düşünüyor. Devlet yanarken tartışmak lüks müdür? Meclisi kapattığında bunu bir iktidar hırsı olarak mı yaptı? Yoksa bir hayatta kalma refleksi olarak mı? İşte tartışma burada başlıyor ve bitmiyor. Abdülhamid'in en çok eleştirilen yönlerinden biri jurnal sistemi. Herkes herkesi ihbar ediyor, saraya raporlar yağıyor. Bu bir paranoya mıydı? Büyük ölçüde evet. Ama bu paranoyanın boşluktan doğmadığını da kabul etmek gerekir. Abdülhamid, Osmanlı tarihinde en fazla darbe girişimiyle karşılaşan padişahtır. Suikast planları, bombalı saldırılar, tahttan indirme projeleri, bunlar söylenti değil, belgeli olaylar. Bir insan her gün öldürülme ihtimaliyle yaşarsa ne kadar özgürlükçü kalabilir? Bu onu aklar mı? Hayır. Ama anlamamızı sağlar. Bir yandan basını sansürlüyor, diğer yandan telgraf ağını imparatorluğun en ücra köşelerine kadar döşetiyor. Bir yandan muhalifleri sürgüne gönderiyor, diğer yandan modern okullar açıyor. Bu çelişki bilinçli. Abdülhamid'in zihninde net bir ayrım var. Kontrolsüz fikir tehlikelidir ama kontrollü bilgi hayati. Ve burada çok az bilinen bir detaya gelelim. Abdülhamid döneminde Osmanlı'da modern anlamda arşivcilik, istatistik
ve raporlama ciddi şekilde gelişiyor. Yani Abdülhamit devleti duygularla değil, verilerle yönetmeye çalışıyor. Bugün istibdat diye küçümsenen pek çok uygulamanın arkasında aslında aşırı bir kontrol ihtiyacı var. Ama kontrol her zaman güven getirmiyor. Abdülhamit henüz yolun başında. Düşmanları dışarıda değil sadece, içeride, sarayın içinde, hatta kendi devlet adamlarının arasında. Ve o yavaş yavaş şunu fark ediyor. Bu devleti kılıçla değil, dengeyle ayakta tutmak zorunda. Ama denge dediğin şey ip üstünde yürümek gibidir. Ve ip incelmeye başlamıştır. Avrupa basınını düşün. 19. yüzyılın sonları. Gazeteler artık sadece haber vermiyor, algı üretiyor. Osmanlı hasta adam olarak etiketlenmiş. Abdülhamit bu hasta adamın başına geçmiş, iyileştirmeye çalışan değil, onu hayatta tutarak herkesin planlarını bozan bir figür. Bu yüzden Avrupa için rahatsız edici. İşte tam bu noktada Kızıl Sultan lakabı ortaya çıkıyor. Çoğu kişi bu lakabın yalnızca Ermeni olaylarıyla ilgili olduğunu sanır. Ama işin aslı daha karmaşık. Bu lakap sadece bir eleştiri değil, bilinçli bir siyasal kampanyanın ürünü. İngiliz gazeteleri, Fransız karikatürleri, Alman diplomatik raporları hepsi Abdülhamid'i aynı portrede birleştiriyor. Kan döken, paranoyak, gerici bir doğu despotu. Peki Abdülhamit bu algıya karşı ne yapıyor? İlginçtir. Neredeyse hiçbir şey. Ne büyük bir savunma, ne agresif bir karşı propaganda. Çünkü onun zihninde şu var. Beni sevenler değil, beni yönetenler tehlikeli. Yani kamuoyundan çok devletler arası dengeyle ilgileniyor. Bu sessizlik imajı daha da sertleştiriyor. Gelelim en tartışmalı dosyalardan birine. Ermeni meselesi. Burada net olalım. Abdülhamit döneminde ciddi kan dökülüyor. Bunu inkar etmek tarihçilik değil, tarafgirlik olur. Şu soruyu sormadan da bu konu anlaşılamaz. Bu olaylar merkezi bir katliam emri miydi? Yoksa kontrol edilemeyen bir imparatorlukta patlayan çok katmanlı bir kriz miydi? Belgeler bize şunu söylüyor. Abdülhamit ayrılıkçı hareketlerden ölümüne korkuyor. Çünkü Balkanlar elden gitmiş, sırada Anadolu olabileceğini düşünüyor. Ermeni devrimci örgütleri Taşnak, Hınçak sadece propaganda yapmıyor, silahlı eylemler de düzenliyor. Abdülhamit bu noktada devleti sertleştiriyor, aşiretleri silahlandırıyor, Hamidiye alaylarını kuruyor. Ve işte ip burada kopuyor. Çünkü devlet adına hareket eden ama devlet disiplini olmayan güçler kontrolsüz şiddeti beraberinde getiriyor. Abdülhamit bunu bilmiyor mu? Biliyor. Ama durdurabiliyor mu? Hayır. Çünkü devlet artık merkezden kumanda edilen bir makine değil. Parçalı, yorgun ve güvensiz. Burada seyirciye dürüst bir şey söyleyelim. Abdülhamit ne masum bir kurbandır ne de tek başına şeytan. O, krizleri bastırarak çözebileceğine inanan bir yöneticidir. Ve bu inanç bazı yerlerde felakete yol açar. Şimdi sahneyi Filistin'e çevirelim. Çünkü burası Abdülhamid'in en net, en bilinçli ve en kararlı duruş sergilediği alanlardan biridir. Theodor Herzl, Siyonist hareket, Yahudi yerleşimleri, para teklifleri, borçların silinmesi vaatleri. Bugün kulaktan kulağa dolaşan pek çok hikaye var. Ama belgeler bize şunu söylüyor. Abdülhamit, Filistin meselesinde tavizsiz. Ben bu toprakları satmam dediği mektup romantize edilir ama özü doğrudur. Abdülhamit, Filistin'de demografik değişimi bir beka meselesi olarak görür. Yahudilere imparatorluğun başka bölgelerinde yerleşim izni verir ama Filistin'de sistematik bir yerleşime karşı çıkar. Bu karar onu Siyonist çevrelerin gözünde bir anda en büyük engel haline getirir ve ilginçtir. Abdülhamid'in devrilmesinden sonra Filistin politikası hızla değişecektir. Bu bir tesadüf mü? Yoksa zamanla yarışan bir planın ilk büyük engeli mi kaldırılmıştır? Bu soru hala cevap arıyor. Şimdi bir başka çelişkiye bakalım. Abdülhamit basını sansürlerken eğitimi yaygınlaştırıyor. Onun döneminde açılan okulların sayısı kendisinden önceki tüm dönemleri aşar. Tıbbiye, mülkiye,
Harbiye güçlenir. Kız çocukları için okullar açılır. Yani bir yandan halk düşünmesin der gibi davranırken diğer yandan düşünebilen bir nesil yetiştirir. Ve ironik olan şu, onu deviren kadroların büyük kısmı onun okullarında yetişmiştir. Abdülhamit bunu fark ediyor mu? Evet. Ama yine de durmuyor. Çünkü onun için cehalet muhalefetten daha tehlikelidir. O yüzden gençleri okutur ama onları denetlemeye çalışır. Bu denge sürdürülebilir mi? Tarih cevabı veriyor. Hayır. Bu bölümün sonunda şuradayız. Abdülhamit artık sadece içeride değil, dışarıda da hedefte. Avrupa basını onu bir canavar gibi gösteriyor. İçeride muhalefet büyüyor. Ama o hala ayakta. Çünkü diplomaside inanılmaz bir ustalıkla oynuyor. İngiltere ile Rusya'yı, Almanya ile Fransa'yı birbirine karşı dengeliyor. Tek bir yanlış hamle imparatorluğun sonu olabilir ve o bu oyunu yıllarca hatasız oynuyor. Ama unutma, en iyi satranç oyuncuları bile bazen kendi hamlelerinin esiri olur. Zaman geçtikçe Abdülhamid'in dünyası daralıyor. Haritalar hala büyük ama odalar küçülüyor. Yıldız Sarayı dışarıdan bakıldığında bir iktidar merkezi, içeriden bakıldığında ise bir sığınak. Perdeler kalın, koridorlar uzun, kapılar sessiz. Burada hayat yüksek sesle akmıyor. Çünkü yüksek ses dikkat çeker. Dikkat ise tehlike demek. Abdülhamid'in en belirgin özelliklerinden biri şu: insanlara kolay güvenmemesi. Bu karakter meselesi değil yalnızca. Yaşadıklarının bir sonucu. Tahta çıkmadan önce gördükleri, tahta çıktıktan sonra yaşadıkları hepsi aynı yere bağlanıyor. İktidar Osmanlı'da artık miras alınan bir hak değil, her an geri alınabilecek bir emanet. Jurnal sistemi tam da bu atmosferde büyüyor. Bugün kulağa rahatsız edici gelen bu mekanizma Abdülhamid'in gözünde bir erken uyarı sistemi. Kim ne düşünüyor, nerede huzursuzluk var, hangi paşa hangi gazeteyi okuyor, bu bilgiler ona ulaşmadan önce süzülüyor, eleniyor, bazen abartılıyor, bazen çarpıtılıyor ama Abdülhamid bunların farkında. Yine de dinliyor çünkü dinlememek karanlıkta yürümek gibi. Burada önemli bir kırılma var. Abdülhamid zamanla şu noktaya geliyor. Devleti yöneten kadrolara değil, raporlara güveniyor. İnsanlar değişebilir, fikirler kayabilir ama yazılı bilgi, o sabit kalıyor. Bu yüzden Yıldız Sarayı bir anlamda bir kağıt imparatorluğuna dönüşüyor. Dosyalar, fişler, notlar, her şey kayıt altında. 1908'e geliyoruz. Takvim yaprakları değil, sabır tükeniyor. Yılların biriktirdiği sessizlik var havada. Konuşmayan duvarlar, susarak anlaşan insanlar, göz göze gelince bakışını kaçıran memurlar. Devlet hala ayakta, evet. Ama ayakta durmak başka, yürüyebilmek başka. Meşrutiyet yeniden ilan ediliyor. Sanki uzun bir uykudan uyanır gibi değil de uzun süre tutulmuş bir nefes bırakılır gibi. Birden her yer ses. Gazeteler, bildiriler, nutuklar. Dün fısıldananlar bugün bağırılıyor. Abdülhamit bu anı beklemiyor değildi aslında. Gelmesini istemediği bir misafir gibi kapının çalacağını biliyordu. Sadece kapıyı ne zaman açacağını düşünüyordu. Ve kapı açılıyor. Şimdi dikkat et. Bu çok önemli bir detay. Abdülhamit direnebilirdi. Ordu hala onun elindeydi. Saray hala onun sarayıydı. Emir verseydi karşılık bulurdu. Ama yapmıyor. Geri adım atıyor. Bir insanın en zor yaptığı şeydir bu. Gücü varken susmak, iktidarı varken geri çekilmek. Çünkü bazen savaşmak kaybettirir, bazen de kazandırır. Abdülhamid o gün savaşmamayı seçiyor. Belki de ilk defa devletin kendisinden daha önemli olduğuna inanarak. Ama bu bir zafer değil. Bu ağır bir kabulleniş. Sokaklar bayram yerine dönmüşken Yıldız Sarayı sessiz. İçeride ne alkış var ne slogan. Sadece uzun koridorlarda yankılanan ayak sesleri. Abdülhamid artık merkezde değil. Merkez yer değiştiriyor. Güç el değiştirirken gürültü yapmaz bazen. Yavaşça akar. Kimse fark etmeden. İttihatçılar sahnede. Gençler, hızlılar, keskinler. İnanıyorlar.
İnançları var ama sabırları yok. Devleti kurtaracaklarına eminler. Abdülhamid'i bir yük gibi görüyorlar. Geçmişin ağırlığı, aşılması gereken bir eşik. Onun dengesi onlara yavaş geliyor. Onun suskunluğu korkaklık gibi. Oysa susmak bazen korkudan değil, yükten olur. Burada seyirciyle yan yana oturalım biraz. Şunu hissedelim. 30 yıl boyunca her krizi erteleyerek yöneten bir adamın bir anda artık sen kenara çekil denmesini, alkışların dışarıdan geldiğini ama hiçbirinin kendisi için olmadığını insan ister istemez düşünüyor. Güç elden gidince mi anlaşılır değeri, yoksa değeri anlaşılmadığı için mi gider güç? Abdülhamit tahttan indiriliyor. Resmi, soğuk, bir metinle. Ne dramatik bir sahne, ne büyük bir konuşma. Bir imparatorluğun en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biri birkaç satırlık kararla görevden alınıyor. Hayat bazen roman yazmaz, tutanak tutar. Ve Selanik, sürgün. Bir zamanlar dünyayı dengeleyen adam şimdi kendi gölgesiyle baş başa. Saraydan çıkan bir padişah değil bu. Merkezden düşen bir zihin. Yanında anıları var, dosyaları yok. Günlük rutinler var, devlet yok. Saatler ilerliyor ama zaman durgun. Burada Abdülhamid'i bir sembolden çıkarıp bir insana yaklaştırmak gerekiyor. Sabah uyanan, yürüyüş yapan, kitap okuyan, sessizce düşünen bir insan. Gazeteleri takip ediyor, olan biteni görüyor. Kendi kurduğu denge politikasının nasıl dağıldığını izliyor. Balkanlar kaynıyor. Savaş kokusu geliyor. Devlet onun yıllarca geciktirdiği sona doğru hızlanıyor. İçinde ne var tam bilemiyoruz. Ama şunu sezmek zor değil. Bir tür buruk haklılık. Ben demiştim, rahatlığı değil bu. Daha çok keşkeyle karışık bir sessizlik. Çünkü haklı çıkmak bazen teselli olmaz. Hele bedeli bu kadar ağırsa. İstanbul'a geri dönüş. Beylerbeyi Sarayı. Artık padişah değil, eski bir hükümdar. Ünvan var ama yetki yok. Ziyaretçiler azalıyor. Dostlar seyrekleşiyor. Dikkat çekici bir şey oluyor. Onu devirenler yavaş yavaş onun yöntemlerini hatırlamaya başlıyor. Sansür geri geliyor. Baskı artıyor. Olağanüstü haller konuşuluyor. Tarihin ironisi bu. Dün eleştirilen bugün kopyalanıyor. Abdülhamit kenarda duruyor. Konuşmuyor, savunma yapmıyor. Kendisini anlatmaya çalışmıyor. Çünkü anlatmak için bir muhatap lazım ve herkes meşgul. Savaşla, krizle, dağılmayla. Zaman şimdi tuhaf bir hal alıyor. Abdülhamit için değil sadece, herkes için. Çünkü hikayenin bu noktasında artık kimse rahat değil. Onu devirenler de, onu özlemeye başlayanlar da. Beylerbeyi sarayında geçen günler birbirine benziyor. Sabahlar akşam oluyor, akşamlar sabaha bağlanıyor. Dışarıdan bakıldığında sakin bir hayat. İçeriden bakıldığında ise durmaksızın akan bir muhasebe. Abdülhamit konuşmuyor ama düşünüyor. Çok. Belki de hayatında hiç bu kadar uzun düşünme imkanı bulmamıştı. Tahtta otururken zaman hep başkalarına aitti. Krizlere, telgraflara, raporlara. Şimdi ise zaman ilk defa onun ve zaman insanın en acımasız aynasıdır. Kaçamazsın, oyalayamazsın, susturamazsın. İttihatçılar devleti yönetiyor. İlk başta hızlılar, cesurlar, iddialılar. Yeni bir devir dedikleri şey eski alışkanlıklarla yürüyor. Çünkü devlet dediğin şey tabelayla değişmiyor. Balkanlar kopuyor, Trablusgarp gidiyor. Ardından büyük savaşın ayak sesleri. Abdülhamit bunları uzaktan izliyor. Bir zamanlar satranç tahtası gibi kullandığı coğrafya şimdi domino taşları gibi devriliyor. Burada ince bir kırılma var. Abdülhamid'i anlamak isteyenlerin çoğu onu iktidardayken izler. Oysa asıl ipuçları iktidardan düştükten sonra saklı. Çünkü insan gücünü kaybedince rol yapamaz. Geriye sadece karakter kalır. Ve Abdülhamit bu dönemde ne kin kusuyor, ne lanet okuyor. Sessizlikle yetiniyor. Belki de en ağır cevap bu. Bir insan düşün. Yıllarca baskıcı diye suçlanmış. Sonra onu suçlayanlar aynı yöntemlere başvurmuş. Gazeteler kapanmış, muhalifler susturulmuş, olağanüstü yetkiler konuşulmuş. Tarih bazen adalet dağıtmaz,
Sadece aynayı uzatır. Kim bakarsa kendini görür. Abdülhamid'in zihninde bir şey netleşiyor bu süreçte. Devlet onu korumak isteyenlerden değil, onu aceleyle kurtarmaya çalışanlardan zarar görüyor. O yavaşlığı bilerek seçmişti. Zamana oynamıştı. Çünkü Osmanlı için asıl mesele kazanmak değil, geciktirmekti. Sonu durduramıyorsan ertele. Bazen bu bile bir stratejidir. Savaş geliyor. Büyük savaş. Dünya yanıyor. Osmanlı ateşin tam ortasında. Abdülhamit artık yaşlı. Bedeni yavaş. Zihni hala diri. Cepheleri, ittifakları, kayıpları takip ediyor. Belki de her haber biraz daha dayanabilirdik dedirtiyor içinden. Ama bunu kimseye söylemiyor. Söylese de fark etmeyecek zaten. Ve şimdi hikaye sessizce sona yaklaşırken önemli bir şey oluyor. Abdülhamid'in adı yeniden dolaşıma giriyor. Gazetelerde, sohbetlerde, meclis kulislerinde. Artık eleştirmek için değil sadece, anlamak için. İnsanlar geriye dönüp bakıyor. O günlerde kızdıkları kararları bugün başka gözle görüyorlar. Çünkü tarih, olaylar yaşanırken değil, sonuçlar ortaya çıkınca okunur. Abdülhamid hala hayatta. Bu önemli. Çünkü onun ölümü bir biyografik son olacak ama yokluğu zaten başlamış durumda. Devlet onsuz neye dönüştüğünü gösteriyor ve bu gösteri pek iç açıcı değil. Bu bölüm burada durmalı. Çünkü bundan sonrası artık kaçınılmaz sona doğru giden bir çizgi. Abdülhamid'in son yılları bedensel olarak değil, anlam olarak ağır ve finali aceleye getirmek olmaz. O hızlı yaşamadı, hızlı bitmemeli. Zaman artık hızlanmıyor, aksine ağırlaşıyor. Sanki her gün bir öncekinden biraz daha uzun. Beylerbeyi sarayında geçen saatler bir padişahın değil, bir tanığın saatleri. Abdülhamid artık karar veren değil, olan biteni kaydeden biri. İçinde hala bir devlet adamı var ama elinde bir devlet yok. Ve bu ikisi arasındaki mesafe insanın içini en çok yoran boşluk. Savaş bütün şiddetiyle sürerken Osmanlı, Abdülhamid'in yıllarca uzak durmaya çalıştığı girdabın tam ortasında. Cepheler geniş, imkanlar dar. Müttefikler var ama güven yok. Almanya güçlü fakat uzak. Devletin refleksleri sertleşiyor. Sansür, baskı, olağanüstü yetkiler. Dün istibdat diye eleştirilen ne varsa bugün zorunluluk diye geri dönüyor. İsimler değişmiş olabilir ama yöntemler tanıdık. Abdülhamit bunu görüyor. Sessizce. Belki de bu sessizlik yıllar önce yüksek sesle söylenmiş ama duyulmamış cümlelerin devamı gibi. O dengeyi bu yüzden kurmuştum der gibi değil. Daha çok bu sonu bu yüzden geciktirmeye çalışmıştım der gibi. Bu noktada Abdülhamid'in kişiliği daha net ortaya çıkıyor. O hiçbir zaman romantik bir kurtarıcı olmadı. Büyük laflar etmedi. Tarihe meydan okumadı. Onun yöntemi hep şuydu: hasarı sınırlamak. Bir imparatorluğu ayağa kaldırmak değil, yere düşmesini yavaşlatmak. Bu dışarıdan bakınca küçük bir hedef gibi görünür. Ama içeriden bakıldığında omuzları çökerten bir yük. Artık çok az ziyaretçisi var. Gelenler de ya nezaketen geliyor ya da meraktan. Güç gittiğinde insanlar mesafe alır. Bu insanlık hali. Abdülhamit bunu kişisel algılamıyor. Çünkü o gücün insanları değil, insanların gücü sevdiğini çok erken öğrenmişti. Bazen pencereden boğaza bakıyor, sular akıyor, gemiler geçiyor, dünya devam ediyor. Devletin merkezinde değil artık ama coğrafyanın kalbinde hala. İstanbul değişiyor. Yeni yüzler, yeni diller, yeni üniformalar. Abdülhamid bu değişimi yadırgamıyor. Çünkü değişimin kaçınılmaz olduğunu en başından beri biliyordu. Onu korkutan değişim değil, kontrolsüz değişimdi. Ve şimdi kontrol yok. Osmanlı'nın son yılları aceleyle alınmış kararların, geç kalınmış önlemlerin dönemi. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimse durup düşünmüyor. Abdülhamid'in en çok eleştirilen yönü olan yavaşlık artık bir eksiklik değil, bir kayıp gibi hissediliyor. Ama bu his çok geç geliyor. Bu arada Abdülhamid yaşlanıyor. Fiziksel olarak omuzları düşüyor, adımları kısalıyor ama zihni
hala berrak, hafızası güçlü, detayları unutmuyor. Kim, ne zaman ne demiş, hangi karar, hangi sonucu doğurmuş, hepsi yerli yerinde. Çünkü o tarih yazmadı belki ama tarihi izlemeyi hiç bırakmadı. Bir adam düşün. 33 yıl boyunca herkesin kaderini etkileyen kararlar almış. Şimdi ise kendi kaderi üzerinde hiçbir etkisi yok. Bu bir düşüş mü yoksa bir arınma mı? Cevabı yok. Zaten bu hikayede her şeyin cevabı olmak zorunda değil. Abdülhamit bu dönemde kendini savunmaya çalışmıyor. Hatırat yazmıyor. Büyük bir ben aslında anlatısı kurmuyor. Belki de şunu düşünüyor. Gerçek savunma zamanın kendisidir. İnsanlar bugün anlamaz, yarın kızar ama bir gün geri dönüp bakar. O gün geldiğinde kelimeler değil, sonuçlar konuşur ve sonuçlar konuşmaya başlamıştır. Devlet küçülmüş, cepheler daralmış, umutlar zayıflamıştır. Abdülhamit hala hayattadır ama Osmanlı'nın eski hali çoktan ölmüştür. Bu terslik önemlidir. Çünkü bazen insanlar ölmeden önce çağlar biter. Videomuza yeni bir pencere açalım. Ama bu pencere Boğaz'a bakmasın, Londra'ya baksın. Sisli, mesafeli, kendinden emin bir bakış bu. İngiliz bakışı. Abdülhamid'i görmeye çalıştıklarını sandıkları yerden bakan bir bakış. İngilizler Abdülhamid'i ilk bakışta yanlış okur. Ama sonra fark ederler. Bu adam sandıkları gibi zayıf değildir. 19. yüzyılın son çeyreğinde Britanya İmparatorluğu dünyanın zirvesindedir. Denizlere hakimdir, ticaret yollarını kontrol eder, Hindistan elindedir. Osmanlı ise resmi belgelerde artık açık açık Sick Man of Europe olarak anılmaktadır. Bu ifade ilk kez Rus çarı İkvo Nikolay tarafından kullanılsa da İngiliz diplomasisinin içine hızla yerleşir. Çünkü tanım kullanışlıdır. Hasta olan yönetilmeye açıktır. Ama bir sorun vardır. Bu hasta adam beklenenden fazla direnç gösterir. Ve bu direncin adı Abdülhamit'tir. İngilizler Abdülhamid'i tanıdıklarını zannederler. Onu doğuya özgü bir despot olarak görürler. Kapalı, kuşkucu, baskıcı. İngiliz basını bu imajı özellikle besler. The Times, Pall Mall Gazette, Manchester Guardian, hepsinde benzer bir dil vardır. Red Sultan, Oriental Tyrant, Despot of Yıldız. Ama perde arkasında yazılan raporlar bu manşetlerden daha dürüsttür. İngiliz İstanbul Büyükelçisi Sir Philip Currie, 1890'ların başında Londra'ya gönderdiği raporlardan birinde şunu yazar. Abdülhamit son derece temkinli, sabırlı ve düşündüğümüzden çok daha zeki bir hükümdardır. Onu aceleci hatalara zorlamak kolay değildir. Bu cümle önemlidir. Çünkü İngiliz diplomasisi için zor kelimesi nadiren kullanılır. İngilizlerin Abdülhamid ile temel meselesi nettir, kontrol. Osmanlı coğrafyasının kendisi değil, o coğrafyanın ne kadar bağımsız hareket edebileceği. Süveyş kanalı, Hindistan yolu, Doğu Akdeniz dengesi, Basra Körfezi. Tüm bu başlıklarda Osmanlı'nın kendi iradesiyle karar alması İngiliz çıkarları için risklidir ve Abdülhamit bu riski temsil eder. Özellikle 3 konuda İngilizler Abdülhamit'ten rahatsızdır. Panislamizm politikası, Almanlara yakınlaşma ve merkeziyetçi yönetim anlayışı. Panislamizm İngilizler için doğrudan bir tehdittir. Çünkü İngiltere'nin en büyük Müslüman nüfusu Hindistan'dadır. Abdülhamid'in halifelik makamını aktif bir siyasal araç olarak kullanması Londra'da ciddi tedirginlik yaratır. İngiliz Hindistan ofisi arşivlerinde Abdülhamid için kullanılan ifadeler nettir. The Caliph is becoming politically active. Bu bir alarm cümlesidir. Abdülhamid bu politikayı gizlemez. Aksine bilinçli olarak görünür kılar. Fas'tan Endonezya'ya, Hindistan'dan Orta Asya'ya kadar halifelik vurgusunu güçlendiren temsilcilikler, nişanlar, mektuplar gönderir. İngiliz istihbaratı bu mektupların izini sürer. Kim gitti, kim aldı, kim okudu, hepsi raporlanır. Ama Abdülhamid doğrudan isyan çağrısı yapmaz.
ince çalışır. Bu yüzden İngilizler onu açık bir suçla yakalayamaz. Panislamizm, İngiliz belgelerinde sık sık potential danger olarak geçer. Yani henüz patlamamış bir bomba. İkinci büyük kırılma noktası Almanya'dır. Kaiser, Dore, Wilhelm'in İstanbul ziyareti İngilizler tarafından dikkatle izlenir. Bağdat Demiryolu projesi İngiliz dış politikasında ciddi bir rahatsızlık yaratır. Çünkü bu proje sadece ekonomik değil, stratejiktir. İngiltere, Almanya'nın Osmanlı üzerinden Basra'ya, oradan Hint Okyanusu'na ulaşmasından korkar. Abdülhamit bu korkunun farkındadır ve tam da bu yüzden Almanya kartını kullanır. İngiltere'ye karşı Almanya'yı, Rusya'ya karşı İngiltere'yi, denge siyaseti burada zirve yapar. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Salisbury, Abdülhamit için özel bir değerlendirme yapar. Notlarında şu cümle yer alır: "He plays the powers against each other with considerable skill." Bu istemeden de olsa bir takdirdir ama İngiliz sabrı sonsuz değildir. Ermeni meselesi bu sabrın sınandığı en kritik başlıktır. 1890'larda yaşanan olaylar İngiliz kamuoyunda büyük yankı uyandırır. Gladstone'un Avam Kamerası'nda yaptığı sert konuşmalar Abdülhamid'i doğrudan hedef alır. Gladstone onu "The Great Assassin" olarak nitelendirir. Bu noktada gerçeklerle propaganda iç içe geçer. Anadolu'da yaşanan şiddet olayları gerçektir. Ama İngiliz basını bunu tek bir figüre indirger. Tüm sorumluluk Abdülhamid'in şahsında toplanır. Oysa sahadaki tablo çok daha karmaşıktır. Yerel yöneticiler, aşiretler, yabancı provokasyonlar, örgütler. Abdülhamid bu eleştiriler karşısında geri adım atmaz. Ama sertleşir. Sansür artar, kontrol sıkılaşır. İngilizler bunu despotluk olarak okur. Abdülhamid ise devleti ayakta tutma refleksi olarak görür. Bu noktada iki dünya çarpışır. Liberal bir imparatorluk ile varoluş mücadelesi veren bir imparatorluk. İkisi de haklı olduğunu düşünür. İkisi de kendi çıkarını medeniyet olarak tanımlar. Londra'daki haritalar masaya serildiğinde Osmanlı toprakları tek renk değildir. Kırmızı çizgiler, mavi oklar, kurşun kalemle düşülmüş notlar ve ortasında tek bir soru dolaşır. Bu imparatorluk neden hala ayakta? İngilizler için Abdülhamid'in en rahatsız edici tarafı tam olarak budur. Çökmesi gereken bir yapının çökmemesi. Planlara uymayan bir direnç. Hesap kitapla açıklanamayan bir sabır. İngiliz arşivlerinde Abdülhamit'le ilgili sık geçen bir kelime vardır. Elusive, kaygan, yakalanamayan, netleşmeyen. Çünkü Abdülhamid ne açık bir düşmandır ne de güvenilir bir müttefik. O konuşurken bile mesafe koyar. Görüşür ama bağlanmaz. Söz verir ama boşluk bırakır. İngiliz diplomatların en çok zorlandığı şey budur. Abdülhamid'in hiçbir kapıyı tam kapatmaması. Bu durum özellikle Mısır meselesinde belirginleşir. 1882'de İngiltere Mısır'ı fiilen işgal ettiğinde hukuki olarak hala Osmanlı toprağıdır. İngilizler bu çelişkiyle yaşamaya razıdır. Abdülhamid ise razı değildir. Ama bunu top sesleriyle değil, belgelerle dile getirir. Fermanlar, atamalar, sembolik ama sürekli vurgular. Mısır hala Osmanlıdır der. İngiltere ise geçici bir düzenleme der. İki taraf da yalan söylediğini bilir. Ama kimse ilk açık hamleyi yapmak istemez. İngiliz dışişlerinde hazırlanan bir raporda şu ifade geçer: Sultan does not protest loudly, but he never accepts quietly. Bu cümle Abdülhamid'in karakterini neredeyse kusursuz özetler. İngilizler onu provoke etmeye çalışır. Mısır'da atanan yöneticiler, Süveyş'teki askeri düzenlemeler, basına sızdırılan haberler, ama Abdülhamid büyük bir sabırla bekler. Çünkü bilir, acele eden kaybeder. Bu sırada Kıbrıs meselesi hala Londra'nın cebinde durmaktadır. 1878'de geçici olarak alınan ada İngilizler için Doğu Akdeniz'in kilididir.
Abdülhamit bu durumu unutmaz. Kıbrıs'ı kaybedilmiş bir toprak olarak değil, askıya alınmış bir dosya olarak görür. Arşivlere not düşer, tarihe bırakır. İngilizler ise bu sessizliği kabulleniş sanır. Yanılırlar. Abdülhamid'in en iyi bildiği şeylerden biri zamanla çalışmaktır. Çünkü Osmanlı'nın düşmanı sadece dış güçler değildir. İçeride de hareket vardır. Ve İngilizler bu hareketi yakından izler. Jön Türkler. İngilizler Jön Türkleri ilk başta ciddiye almaz. Onları Paris kafelerinde konuşan, Cenevre'de bildiri basan, İstanbul'dan kopuk entelektüeller olarak görürler. Ama zamanla fark ederler ki bu yapı Abdülhamid'in kurduğu dengeyi sarsabilecek potansiyele sahiptir. İngiliz istihbaratı bu gruplarla temasa geçer. Açık destek değil ama kapılar aralanır, basın desteği sağlanır. İngiliz gazeteleri Jön Türkleri özgürlükçü reformcular olarak sunar. Abdülhamid ise düzeni bozan unsurlar olarak tanımlar. Gerçek yine iki tanımın arasında bir yerdedir. Abdülhamid Jön Türkleri küçümsemez ama abartmaz da. Onları kontrol altında tutmaya çalışır. Takip eder, sürgüne gönderir, bazen geri çağırır. Bir kediyle oynar gibi değil, bir satranç oyuncusu gibi. İngilizler bu oyunu fark eder ve rahatsız olurlar. Çünkü Abdülhamid sadece dış tehditleri değil, iç muhalefeti de yönetebilen nadir bir lider profili çizer. Bu noktada İngiliz belgelerinde ton değişmeye başlar. Despot kelimesinin yanına capable eklenir. Tehlikeli ama yetenekli ve sahneye başka aktörler girer. Rusya, Abdülhamit için sürekli bir tehdittir. 93 Harbi'nin travması hala tazedir. İngilizler Rusya'yı dengelemek için Osmanlı'yı kullanmak ister. Ama Abdülhamit bu oyuna körü körüne girmez. İngilizlerle yakınlaşmanın bedelini bilir. Fransa, özellikle finansal alanda Osmanlı üzerinde etkilidir. Düyunu Umumiye, Abdülhamid'in en rahatsız olduğu kurumlardan biridir. Ama bir anda kaldırılamayacak kadar güçlüdür. Fransız bankerler İngilizlerle birlikte Osmanlı ekonomisinin nabzını tutar. Abdülhamid bu baskıya karşı başka bir alan açar. Eğitim ve istihbarat, modern okullar, yeni müfredatlar, askeri reformlar, aynı zamanda geniş bir hafiye ağı. İngilizler bu ağı küçümser, doğuya özgü bir paranoya derler. Ama sonra raporlar çalınmaya, görüşmeler sızdırılmaya başlayınca fikrini değiştirirler. İngiliz Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın özel günlüğünde şu satırlar yer alır. The Sultan seems to know things before we do. Bu cümle bir şikayettir ve aynı zamanda bir itiraf. Abdülhamid İngilizlerin her hamlesine birebir karşılık vermez. Bazen hiçbir şey yapmaz. Bazen beklenmedik bir yerden cevap verir. Almanya ile bir anlaşma, Rusya ile bir temas, Uzak Doğu'daki Müslümanlara gönderilen bir mesaj, İngilizler için bu belirsizlik yorucudur. Çünkü net düşmanla savaşmak kolaydır. Ama belirsiz bir aktörle yaşamak zordur. Londra'da Abdülhamid'e dair kanaat netleşmeye başlıyor. Bu adam ikna edilemiyor, satın alınamıyor, korkutulamıyor ve belki en rahatsız edici olanı acele etmiyor. İngiliz siyaseti hızla karar almayı sever. Abdülhamid ise hızdan şüphe eder. İşte çatışma tam burada derinleşir. 1890'lara gelindiğinde İngiliz raporlarında Abdülhamid'in adı artık tek başına geçmez. Yanına sürekli başka kelimeler eklenir. Pan-İslam, halifelik, Müslüman dünya, Hindistan, Mısır, Sudan. Çünkü İngilizler bir şeyi fark eder. Abdülhamid yalnızca Osmanlı padişahı değildir. O aynı zamanda halifedir. Ve bu sıfat Londra'nın haritalarında çizilemeyen bir etki alanı yaratır. İngiltere için en hassas yer Hindistan'dır. 10 milyonlarca Müslüman tebaa, sessiz ama potansiyel olarak tehlikeli. Abdülhamid bu potansiyelin farkındadır ama onu yüksek sesle kullanmaz. Ne cihat çağrısı yapar ne isyan kışkırtır. Onun yöntemi daha incedir. Hintli Müslüman liderlerle yazışmalar, sembolik hediyeler, dini bağların vurgulanması, küçük jestler, büyük etkiler.
İngilizler bu durumu soft threat olarak tanımlar. Yumuşak ama yaygın ve kontrolü zor. Lord Salisbury'nin özel yazışmalarında geçen bir ifade dikkat çekicidir. Abdülhamid does not move armies, he moves minds. Bu cümle İngiliz bakışının kırıldığı anlardan biridir. Çünkü Abdülhamid'in gücü artık sadece askeri değildir. Psikolojiktir, algısaldır ve bu klasik sömürgeci reflekslerin dışında bir tehdittir. Tam bu noktada Ermeni meselesi sahneye girer. İngilizler bu meseleyi insani bir kriz olarak sunar. Osmanlı ise bunu iç isyan ve dış kışkırtma olarak görür. Gerçek yine iki uç arasında bir yerde durur. Anadolu'da yaşananlar karmaşıktır, acıdır, çok katmanlıdır. Abdülhamit burada serttir. Fazlasıyla sert. Bu sertlik İngiliz basınında Kızıl Sultan etiketine dönüşür. Bu etiket rastgele seçilmez, bilinçlidir. Abdülhamid'in uluslararası meşruiyetini zedelemek için kullanılır. İngiliz gazeteleri, özellikle The Times, bu dili sistemli şekilde işler. Karikatürler çizilir, haberler abartılır, gerçekler seçilerek verilir ama tamamen uydurulmaz. Çünkü yarım gerçek, tam yalandan daha etkilidir. Abdülhamid bu kampanyayı görür, sinirlenmez ama not eder. Çünkü bilir, imaj savaşları gerçek savaşlardan önce gelir. İngilizlerin bir sonraki adımı daha nettir. Osmanlı iç siyasetini hızlandırmak. Yani Abdülhamid'in yavaşlığını içeriden kırmak. İttihat ve Terakki artık Londra için sadece bir muhalif grup değil, potansiyel bir araçtır. Açık destek hala yoktur ama temas artar. Gazeteler, konferanslar, diplomatik kulisler. Abdülhamid bu süreci izlerken bir yandan da Almanya kartını daha görünür şekilde masaya koyar. Kaiser Wilhelm'in İstanbul ziyaretleri tesadüf değildir. Demiryolu projeleri, askeri danışmanlar, teknik işbirlikleri. İngilizler bu yakınlaşmayı tehlikeli bulur. Çünkü Almanya yükselen bir güçtür ve Abdülhamid dengeleri yeniden kurmaktadır. Bu noktada İngiliz belgelerinde ton sertleşir. Artık mesele sadece Abdülhamid'i anlamak değil, onu aşmaktır. Bir İngiliz diplomatın raporunda şu satırlar yer alır. So long as Abdülhamid remains on the throne, reform will be delayed. Bu cümle aslında şunu söyler. Abdülhamid gitmeden Osmanlı hızlanmaz. Ve İngilizler hızlanmış bir Osmanlı'nın kendi kontrol alanlarına daha açık olacağını düşünür. Abdülhamid ise tam tersini düşünür. Ona göre hız dağılmayı getirir. Reform evet ama kontrollü. Değişim evet ama zamana yayılmış. Bu iki dünya görüşü uzlaşamaz. Ve 1900'lerin başında artık geri sayım başlamıştır. İngilizler Abdülhamid'in şahsını hedef almaz. Henüz. Ama sistemini hedef alırlar. Anayasa söylemi, meşrutiyet vurgusu, özgürlük çağrıları hepsi kulağa hoş gelir. Ama her hoş cümlenin bir jeopolitiği vardır. Abdülhamid bu söylemleri tamamen reddetmez. Zaten bir dönem meşrutiyeti ilan etmiş bir padişahtır. Ama tekrar aynı deneyi yapmanın sonuçlarını bilir. O yüzden direnç gösterir. Bu direnç İngilizler için artık engel olarak tanımlanır ve engeller aşılmak içindir. Zaman çizgisi daralıyor. Takvimler ilerledikçe Abdülhamid'in etrafındaki çember de fark edilir biçimde sıkılaşıyor. Ama bu sıkışma gürültülü değil. Kimse açıkça gideceksin demiyor. Henüz. Bunun yerine hava değişiyor. Kelimeler sertleşiyor. Sabır yerini aceleye bırakıyor. Ve en önemlisi Abdülhamid'in yıllardır ustalıkla kullandığı bekleme avantajı ilk kez elinden alınmak üzere. Gekkuşu 5 yılı bu açıdan kritik. Çünkü bu yıl Abdülhamid'in hem içeride hem dışarıda aynı anda zorlandığı nadir anlardan biri. Yıldız Camii çıkışında patlayan bomba sadece bir suikast girişimi değildir. O patlama imparatorluğun kalbinde bir cümle gibidir. Artık seni beklemiyoruz. Abdülhamid kurtulur. Tesadüf denir, kader denir. Ama İngiliz belgelerinde daha soğuk bir ifade vardır.
Miscalculation. Yanlış hesap. Kimin yanlış hesabı olduğu yazmaz. Zaten yazılması da gerekmez. Bu olaydan sonra Londra'daki ton değişir. Abdülhamid artık sadece zor bir lider değil, riskli bir değişkendir. Kontrol edilemeyen her değişken sistem için tehdittir. İngiliz dış politikası sistem sever. Öngörülebilirlik ister. Abdülhamid ise öngörülemezdir ama kaotik değildir. Bu ikisi arasındaki fark İngilizlerin uzun süre kavrayamadığı bir ayrıntıdır. 1905-1907 arası dönemde İngilizler Osmanlı'yı artık Abdülhamidsiz düşünmeye başlar. Bu, onun devrilmesine dair açık bir plan anlamına gelmez. Daha çok sonrası üzerine düşünmektir. Kim gelir, nasıl gelir, ne kadar dayanır? Bu sorular sorulurken Abdülhamid hala tahta oturmaktadır. Ama masada artık yoktur. Onun yerine bir boşluk tartışılmaktadır. Bu arada Rusya-Japonya savaşı patlak verir. Rusya'nın yenilgisi İngiltere için rahatlatıcıdır. Ama Osmanlı için çift taraflı bir mesaj taşır. Birincisi, büyük imparatorluklarda yenilebilir. İkincisi, güç dengeleri hızla değişmektedir. Abdülhamid bu mesajı alır ama yine acele etmez. Çünkü o, değişimi hızlandırmanın değil, yönlendirmenin peşindedir. İngilizler ise hızdan yanadır. Özellikle Balkanlarda. Makedonya meselesi, reform baskıları, uluslararası komisyonlar. Abdülhamid bu reform taleplerini kağıt üzerinde kabul eder, sahada yavaşlatır. İngilizler bunu oyalama olarak görür. Abdülhamid ise buna zamana yayılmış denge der. İki tanım da doğru olabilir ama sonuç değişmez, gerilim artar. Bu dönemde İngiliz basını Abdülhamid'i artık sadece eleştirmez, alaya alır. Karikatürlerde yaşlı, korkak, gölgelerden korkan bir figür çizilir. Oysa aynı anda İngiliz diplomatlar raporlarında onun zekasını, hafızasını, detaycılığını över. Bu ikilik önemlidir. Çünkü propaganda başka, analiz başkadır. İngilizler ikisini de yapar. Abdülhamid de bunu bilir. Bir İngiliz subayının hatıratında geçen şu satırlar çarpıcıdır. Onu küçük göstermek için çok uğraştık. Ama masaya oturduğumuzda hep büyük kaldı. Bu cümle Abdülhamid'in fiziksel gücünden değil, zihinsel ağırlığından bahseder. 1907'ye gelindiğinde İngiltere ile Rusya arasında yapılan anlaşma Osmanlı'yı doğrudan ilgilendirir. Büyük oyun yeniden yazılmaktadır. İran, Afganistan, Orta Asya. Abdülhamid bu anlaşmayı dikkatle inceler. Çünkü bu tür mutabakatlar küçük devletler için her zaman risklidir. Masada olmayanlar genelde menüde olur. Abdülhamid bu noktada bir kez daha Pan-İslam politikasını hatırlar. Ama yine yüksek sesle değil, sessizce. Müslüman dünyaya gönderilen mesajlar artar. Halifelik vurgusu güçlenir. İngilizler bunu fark eder ve rahatsız olur. Çünkü bu dil sınır tanımaz. Haritalarla durdurulamaz. Ama artık zaman Abdülhamid'in lehine akmamaktadır. 1908'e yaklaşırken Osmanlı ordusu içinde huzursuzluk belirginleşir. Genç subaylar hızlı çözüm ister, sabırsızdırlar. Abdülhamid'in temkinini korkaklık olarak okurlar. İngilizler bu ruh halini dikkatle izler. Çünkü değişim çoğu zaman dışarıdan değil, içeriden gelir. Ve burada kritik bir nokta vardır. İngilizler Abdülhamid'i devirmekten çok, onun yöntemini devre dışı bırakmak ister. Çünkü Abdülhamid giderse yerine gelecek olanın daha hızlı, daha açık, daha tahmin edilebilir olacağını düşünürler. Bu bir varsayımdır ve tarih varsayımları sever ama nadiren doğrular. Abdülhamid ise bu fırtınayı hissetmektedir ama paniklemez. Çünkü onun karakterinde panik yoktur. Endişe vardır, evet, yorgunluk vardır ama acele yoktur. Belki de en büyük hatası da budur ya da en büyük erdemi. Sallanmak bazen düşmekten daha yorucudur. Çünkü düşüşte en azından bir son vardır. Sallantıda ise belirsizlik. 1908'e girildiğinde Abdülhamid
tam olarak bu belirsizliğin içindedir. Taht hala altındadır ama zeminin artık sağlam olmadığını hisseder. Bu his yeni değildir. Yıllardır vardır. Fakat ilk kez bu kadar somut, bu kadar yakındır. Rumeli'den gelen haberler serttir. Makedonya'da sadece bir coğrafya kaynamaz. Zihinlerde kaynar. Genç subaylar, cemiyetler, gizli toplantılar, İttihat ve Terakki artık gizli olmaktan çıkmaya başlamıştır. İngilizler bu hareketi uzaktan izler gibi yapar ama yakından not alır. Çünkü artık sahada olanlar masa başındaki hesapları etkileyebilecek düzeydedir. 1908 Temmuz'unda isyan fiilen başlar. Dağlara çıkan subaylar, telgraflarla yayılan talepler, meşrutiyet, anayasa, özgürlük, kelimeler yüksek sesle söylenir. Abdülhamit bu kelimeleri yabancı bulmaz. Zaten bir dönem bu düzeni denemiştir. Ama o denemenin nasıl bittiğini herkesten iyi bilir. İngiliz basını bu gelişmeleri coşkuyla karşılar. Doğuda özgürlük rüzgarı, manşetleri atılır. Abdülhamid'in adı bu haberlerde artık geçmiş zamanla anılmaya başlanır. Henüz tahtta otururken tarihsel bir figüre dönüştürülür. Bu da bir tür psikolojik hamledir. Yaşayan bir lideri yaşayanlar nezdinde bitirmek. Abdülhamit bu baskıya direnmez. İşte bu onu hala tartışmalı yapan en önemli noktalardan biridir. Neden direnmedi? Neden orduyu göndermedi? Neden kan dökülmesini göze almadı? Bu soruların tek bir cevabı yoktur. Ama bazı gerçekler vardır. Birincisi, ordu artık yekpare değildir. Gönderilecek bir kuvvetin kime sadık kalacağı belirsizdir. İkincisi, Avrupa'nın müdahalesi neredeyse kesindir. Kan dökülürse bu mesele Osmanlı'nın iç meselesi olmaktan çıkacaktır. Üçüncüsü, Abdülhamit iç savaş ihtimalini en büyük felaket olarak görür. Ve belki dördüncüsü, en insani olanı yorgundur. 1908'de meşrutiyet yeniden ilan edilir. Abdülhamit imzayı atar. Ama bu bir zafer imzası değildir. Bu daha çok kontrollü bir geri çekilmedir. Tahtta kalır ama yetkileri fiilen budanır. İttihat ve Terakki sahnenin önüne çıkar. İngilizler bu gelişmeden memnundur. Çünkü artık muhatap daha fazladır ve çok seslilik dış müdahaleye daha açıktır. Abdülhamit bu süreçte tamamen dışlanmaz ama merkezden uzaklaştırılır. Sarayda oturur ama kararlar mecliste alınır. O artık oyunun içindeki bir aktör değil, oyunun geçmişteki mimarıdır. Bu rol değişimi sessizdir ama derindir. İngiliz diplomatlar bu dönemi rahatlama olarak tanımlar. Çünkü Abdülhamid'in yavaşlatıcı etkisi ortadan kalkmıştır. Reformlar hızlanır, basın özgürleşir, cemiyetler çoğalır ama hız beraberinde dağınıklık getirir. Bu da kısa sürede hissedilecektir. 1909'a gelindiğinde ortam iyice gerilir. 31 Mart vakası patlak verir. İstanbul'da askerler ayaklanır. Talepler karışıktır. Kimi şeriat ister, kimi düzen. Kimin ne istediği tam belli değildir. Bu karmaşa Abdülhamid'in yıllarca korktuğu senaryoya benzer. Kontrolsüz bir patlama. İttihatçılar bu olayı Abdülhamid'in üzerine yıkar. Onu kışkırtmakla, perde arkasından yönlendirmekle suçlarlar. Bu suçlamaların kesin kanıtı yoktur. Ama politikada kanıt her zaman gerekli değildir. Algı yeterlidir. Hareket ordusu İstanbul'a yürür. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki bu güç düzeni sağlama iddiasıyla gelir. Ama aynı zamanda bir karar taşır. Abdülhamid'in artık tahtta kalamayacağı kararı. İngilizler bu gelişmeyi soğukkanlılıkla izler. Müdahale etmezler. Çünkü istedikleri şey zaten olmaktadır. Abdülhamid sahneden çekilmektedir. Açık bir İngiliz parmağı yoktur. Ama bu etkisiz oldukları anlamına gelmez. Bazen en güçlü etki görünmeyendir. 27 Nisan 1909'da Abdülhamid tahttan indirilir. Karar tebliğ edilir. Sessizdir. Tören yoktur. Direniş yoktur. Abdülhamid bu anı dramatize etmez. Ne bağırır ne lanet eder. Sadece dinler ve kabul eder. Bu kabul onu sevenler için hala anlaşılmazdır. Ama Abdülhamid'in karakteriyle uyumludur. Çünkü o
Son ana kadar devletin daha fazla yara almamasını düşünür. Kendi iktidarından önce yapının ayakta kalmasını Selanik'e gönderilir. Bir padişahtan bir sürgüne dönüşür. Ama zihni hala aktiftir. Olan biteni anlamlandırmaya çalışır. Belki de şunu düşünür. Beni devirdiler ama yöntemimi deviremediler. Henüz. Merkezden uzaklaşmak, hikayeden çıkmak değildir. Bazen tam tersidir. 1909'dan sonra Abdülhamit artık karar vermez ama anlamaya başlar. Ve anlamak bu hikayenin en ağır yüküdür. Selanik'teki Alatini Köşkü'nde geçen günler bir padişahın değil, bir dönemin tanıklığıdır. Duvarlar kalındır, kapılar kapalıdır ama haberler sızar. Gazeteler gelir, telgraflar fısıldar. Dünya Abdülhamid'in yokluğunda hızlanmıştır. İlk fark edilen şey şudur: sessizlik azalmamıştır. Gürültü artmıştır. Meclis konuşur, basın yazar, cemiyetler tartışır. Ama bu çok seslilik netlik getirmez. Aksine her ses başka bir yöne çeker. Abdülhamit bunu uzaktan izlerken yıllar önce kurduğu cümleler kendi kendine geri gelir. Devlet aceleyle değil, dikkatle yürür. Bu cümleyi artık kimse yüksek sesle söylemez. Ama sonuçları sahada görünmeye başlar. İngilizler için yeni dönem umut vericidir. Abdülhamid'in kişisel direnci ortadan kalkmıştır. Artık muhatap tek bir zihin değil, çok sayıda aktördür. Bu da diplomasi için daha geniş bir manevra alanı demektir. Ama aynı zamanda daha fazla belirsizlik. Çünkü herkes konuşur ama kimse tam sorumluluk almaz. İngiliz raporlarında bu dönem için kullanılan kelime nettir. Fluid, akışkan, şekil alan ama henüz donmayan. İttihat ve Terakki iktidarı devralırken Abdülhamid'in bıraktığı mirasla da yüzleşmek zorundadır. Merkeziyetçi bir yapı, güçlü bir istihbarat ağı, dengelenmiş dış ilişkiler, bunların bazıları devam ettirilir, bazıları hızla terk edilir. Özellikle dış politikada hızlanma dikkat çeker. İngilizler bu hızı teşvik eder. Çünkü hızlı kararlar daha kolay yönlendirilebilir kararlardır. Abdülhamit Selanik'te bu gelişmeleri okurken yüzünde bir şaşkınlık ifadesi yoktur. Daha çok bir teyit vardır. Sanki uzun zamandır beklediği bir tablo yavaş yavaş netleşmektedir. O, bu hızın nereye varacağını az çok tahmin eder. Ama artık uyarma hakkı yoktur. Zaten uyarılar çoğu zaman dinlenmez. 1911'de Trablusgarp Savaşı patlak verir. İtalya Osmanlı toprağına saldırır. Bu Abdülhamid için acı bir haber değildir. Tanıdık bir senaryodur. Çünkü bu tür saldırıların ancak iç dengeler zayıfladığında geldiğini bilir. İngilizler bu savaşta doğrudan taraf olmaz ama sessiz kalır. Sessizlik de bir tutumdur ve bu tutum Osmanlı'nın yalnızlığını derinleştirir. Abdülhamid'in Selanik'teki günleri artık sadece izlemekle geçmez. Düşünür, karşılaştırır. Kendi döneminde ertelenen savaşları şimdi patlayan cephelerle yan yana koyar. Bu bir haklı çıktım hissi değildir. Daha çok kaçınılmaz olan buydu duygusudur. Çünkü Abdülhamit hiçbir zaman imparatorluğun sonsuza dek süreceğine inanmadı. O sadece çöküşü ertelemeye çalıştı. 1912'de Balkan Savaşları başlar ve işte o an Abdülhamid'in yıllardır korktuğu şey gerçekleşir. Balkanlar birkaç ay içinde elden çıkar. Sınırlar daralır, göçler başlar, acılar yığılır. İngiliz basını bu yenilgiyi Osmanlı'nın doğal sonu olarak sunar. Ama Abdülhamit bu tabloya bakarken başka bir şey görür. Hızın bedelini. Bu yenilgilerden sonra ittihatçı kadrolar içinde de çatlaklar oluşur. Hızla gelen iktidar hızla yıpranır. İngilizler bu yıpranmayı fırsat olarak görür. Yeni denge arayışları başlar. Ama artık oyun daha tehlikelidir. Çünkü sahada sadece diplomasi değil, silah da vardır. Abdülhamit bu sırada İstanbul'a geri getirilir. Beylerbeyi Sarayı. Daha önce anlattığımız o ağır, yavaş zamanlar. Ama bu kez bağlam farklıdır. Artık sadece bir eski padişah değildir. Aynı zamanda
keşkelerle anılan bir figürdür. Bu da tuhaf bir dönüşümdür. Çünkü dün eleştirilen yöntemler bugün özlemle hatırlanır. İngiliz belgelerinde bu dönüşüm fark edilir. Abdülhamid'in adı artık daha nötr bir tonla geçer. Hatta bazı raporlarda şu tür ifadeler yer alır. His absence revealed the weight of his presence. Bu geç gelen bir kabuldür. Ama kabulün kendisi tarihi değiştirmez. Abdülhamit Beylerbeyi'nde günlerini sessiz geçirir. Ziyaretçileri azdır. Ama zihni hala çalışır. Haritalar yoktur belki ama hatıralar vardır. Ve hatıralar bazen haritalardan daha nettir. Fırtına artık tek bir coğrafyanın değil, bütün dünyanın üstündedir. 1914'e gelindiğinde savaş uzak bir ihtimal olmaktan çıkmış, kapıya dayanmış bir gerçek haline gelmiştir. Abdülhamid bu gerçeği ilk fark edenlerden biridir. Çünkü o, büyük savaşların genellikle büyük söylemlerle değil, küçük ihmallerle başladığını bilir. Beylerbeyi sarayındaki sessiz günler artık sadece geçmişi düşünmek için değil, yaklaşanı sezmek için de geçmektedir. İngilizler açısından Osmanlı, bu küresel fırtınada artık ikincil bir aktör gibi görünür. Asıl mesele Almanya'dır. Ama Abdülhamid bu denklemde Osmanlı'nın yine kritik bir yerde durduğunu görür. Boğazlar, Orta Doğu, Hint yolu, bunlar hiçbir zaman ikincil olmaz. Sadece bazen gözden düşer. İngiliz politikası da tam olarak bunu yapar. Osmanlı'yı küçümser ama gözden çıkarmaz. Savaş başladığında Osmanlı'nın Almanya yanında yer alması İngilizler için sürpriz değildir. Ama yine de hayal kırıklığıdır. Çünkü Abdülhamit döneminde kurulan o hassas denge artık tamamen bozulmuştur. İngiliz belgelerinde bu karar aceleci olarak tanımlanır. Bu tanım dolaylı bir Abdülhamid eleştirisi değildir. Tam tersine onun yokluğuna dair bir tespittir. Çünkü bu tür bir acele onun döneminde pek görülmezdi. Abdülhamid bu kararı Beylerbeyi'nde öğrenir. Tepki vermez. Ne şaşkınlık ne öfke. Sadece uzun bir sessizlik. Çünkü bu ittifakın bedelini tahmin eder. İngiliz donanmasının gücünü bilir. Sömürge İmparatorluğu'nun reflekslerini tanır. Ve en önemlisi savaşın sadece cephede değil, toplumların içinde de yaşanacağını öngörür. İngilizler Osmanlı'ya karşı çok cepheli bir strateji geliştirir. Çanakkale, Mezopotamya, Filistin, Abdülhamid bu cephelerin her birine ayrı ayrı bakar. Harita yoktur belki ama zihninde hepsi vardır. Çanakkale'deki direnişi duyduğunda şaşırmaz. Çünkü Boğazların savunmasının ne anlama geldiğini herkesten iyi bilir. Ama bu direnişin bedelini de düşünür. İnsan kaynağı, zaman, yıpranma. İngilizler Çanakkale'de durdurulduğunda Osmanlı'ya bakışları tekrar değişir. Küçümsenen bir yapı bir kez daha beklenmedik bir direnç göstermiştir. Bu direnç Abdülhamid'in eseri değildir. Ama onun kurduğu askeri ve idari altyapının izlerini taşır. Bu da tarihsel bir ironidir. Onu devre dışı bırakanlar onun mirasıyla ayakta durmaktadır. Savaş uzadıkça Osmanlı içindeki çatlaklar derinleşir. Arap coğrafyasında İngilizlerle temaslar artar. Şerif, Hüseyin ve çevresi Londra'nın desteğini arkasına alır. Bu isyan Abdülhamid için en acı tablolardan biridir. Çünkü o halifelik bağını en çok bu coğrafyada güçlü tutmaya çalışmıştır. Ve şimdi bu bağ büyük vaatlerle çözülmektedir. İngiliz belgelerinde Arap isyanı akıllı bir hamle olarak geçer. Ama Abdülhamid bu hamlenin uzun vadeli sonuçlarını düşünür. İsyan kazanırsa ne olur? Kurulan düzen kime yarar? Bu soruların cevabı o an için kimsenin umurunda değildir. Çünkü savaş anı uzun vadeyi sevmez. 1917'ye gelindiğinde Osmanlı artık tükenmiştir. Cepheler geniş, kaynaklar sınırlıdır. İngilizler Orta Doğu'da ilerler. Kudüs düşer. Bu haber Beylerbeyi'ne ulaştığında Abdülhamid'in yüzünde bir hüzün belirir. Çünkü Kudüs onun için sadece bir şehir değildir. Bir semboldür. Ve semboller düştüğünde geriye çok az şey kalır. İngiliz basını bu gelişmeyi
büyük bir zafer olarak sunar. Ama aynı anda yeni bir sorumluluk doğduğunu da bilir. Çünkü alınan topraklar yönetilmek zorundadır. Abdülhamit bu noktada yine o eski denge fikrini hatırlar. Almak kolaydır, tutmak zor. Ve savaşın sonuna doğru Osmanlı fiilen çözülürken Abdülhamit hala hayattadır. Bu terslik hikayenin en ağır yanıdır. Çünkü imparatorluk ölürken onu en uzun süre ayakta tutan adam hala nefes almaktadır. Bu kaderin ironisi midir yoksa tarihin bilinçli bir gecikmesi mi? Cevap yine yoktur. 1918'e gelindiğinde yenilgi kaçınılmazdır. Mondros imzalanır. İngilizler İstanbul'a girer. Bu an Abdülhamid için sessiz bir kapanıştır. Çünkü yıllar önce önlemeye çalıştığı tablo şimdi tüm ağırlığıyla karşısındadır. Ama artık müdahale edemez. Sadece tanıklık eder. Artık zaman daralmıyor, kapanıyor. 1918'den sonra Abdülhamid için günler ilerlemiyor, üst üste biniyor. Beylerbeyi Sarayı'nda sabah ile akşam arasındaki fark silikleşmiş durumda. Dışarıda imparatorluk resmen bitmiş sayılırken içeride hala nefes alan bir tanık vardır. Ve bu tanık olan biteni anlamlandırmak için acele etmez. Çünkü artık acele etmenin kimseye faydası yoktur. İstanbul işgal altındadır. İngiliz askerleri sokaklarda. Üniformalar yabancı, bakışlar mesafelidir. Abdülhamit bunu pencereden görmez. Duyduğu seslerden, gelen haberlerden bilir. Top sesleri yoktur. Ama sessizlik daha ağırdır. Çünkü bu sessizlik bir devrin kapandığını fısıldar. Abdülhamid'in yıllarca geciktirmeye çalıştığı an sonunda gelmiştir. Ve ironik olan şudur. O an geldiğinde Abdülhamid artık güç sahibi değildir. İngilizler için bu tablo karmaşıktır. Bir yandan zafer hissi vardır. Osmanlı saf dışı kalmıştır. Stratejik noktalar kontrol altındadır. Ama öte yandan ardında devasa bir enkaz kalmıştır. Yönetilmesi zor bir coğrafya, birbirine rakip vaatler, çelişen sözler. İngiliz raporlarında bu dönem için kullanılan ifade nettir. Burden of victory, zaferin yükü. Bu sırada Abdülhamid'in adı İngiliz belgelerinde yeniden daha sık geçmeye başlar. Ama bu kez farklı bir bağlamda. Keşkelerle, açıkça yazılmasa da satır aralarında hissedilir. Abdülhamid understood delay better than we did. Bu tür cümleler geç gelen bir farkındalığın ürünüdür. Ama tarih farkındalıkları ödüllendirmez. Sadece kaydeder. Abdülhamid'in sağlık durumu bu dönemde belirgin şekilde kötüleşir. Yılların yorgunluğu, zihinsel yük, yalnızlık hepsi bedende iz bırakır. Ama zihni hala berraktır. Ziyaretçileri azdır. Gelenler genellikle eski devlet adamları, bazı aile fertleri. Konuşmalar kısa, temkinli. Çünkü herkes bilir. Söylenecek çok şey vardır ama söylenecek zaman kalmamıştır. Abdülhamid bu konuşmalarda kendini savunmaz. Geçmişi aklamaya çalışmaz. Hatalarını inkar etmez. Ama tek bir noktada nettir. Devletin aceleyle parçalandığını düşünür. Bu düşünce bir serzeniş değildir. Daha çok bir tespittir. Çünkü Abdülhamid hiçbir zaman kendini tarihin merkezine koymadı. O, tarihin akışını yavaşlatmaya çalışan bir figürdü. Ve şimdi akış hızlanmış, kontrolsüz bir hal almıştır. İngiliz subayları zaman zaman Beylerbeyi çevresinden geçerken içeride kim olduğunu bilirler. Ama onu görmek istemezler. Çünkü Abdülhamid canlı bir hatırlatmadır. Yanlış hesapların, eksik okumaların, sabırsızlığın hatırlatıcısı. Bazen bir figürü ortadan kaldırmak yetmez. Onun hatırası daha uzun yaşar. Bu dönemde Abdülhamid'in söylediği aktarılan bir cümle vardır. Kesin bağlamı tartışmalıdır ama ruhunu yansıtır. Ben devleti kurtaramadım ama devletsizliği geciktirdim. Bu cümle bir itiraf değil, bir çerçevedir. Abdülhamid'in tüm siyasetinin özeti gibi. İstanbul'da yeni planlar yapılırken İngilizler Osmanlı sonrası düzeni kurmaya çalışır. Mandalar, sınırlar, yönetimler, kağıt üzerinde her şey mümkündür. Ama sahada işler karışıktır. Direnişler başlar. Anadolu'da yeni bir hareket filizlenir. Abdülhamid
Bu hareketin adını duyar, detaylarını da. Ama yorum yapmaz. Çünkü bu artık onun hikayesi değildir. Ya da belki son kez onun bıraktığı yerden başlayan bir başka hikayedir. Beylerbeyi sarayındaki geceler uzundur. Abdülhamit bazen uyanır, bazen uyuyamaz. Geçmişe dönmez sürekli. Daha çok bağlantılar kurar. Hangi karar hangi sonucu doğurdu? Hangi sabır hangi gecikmeyi sağladı? Bu bir pişmanlık muhasebesi değildir. Daha çok zihinsel bir arşivleme. İngilizler bu sırada kendi içlerinde de tartışmaktadır. Osmanlı'nın bu kadar hızlı dağılması bölgede beklenen istikrarı getirmemiştir. Aksine yeni sorunlar doğurmuştur. Bu noktada Abdülhamid'in adı tekrar tekrar anılır. Ama artık tarihsel bir figür olarak, canlı bir aktör değil. Ve bu dönüşüm onun için belki de en sessiz zaferdir. Çünkü tartışılmak, unutulmaktan iyidir. Son günler gürültülü değildir. Tarih bazen büyük figürleri sessizce uğurlar. Abdülhamid'in son günleri de böyledir. Ne bir tahttan iniş sahnesi vardır artık, ne de kalabalıkların yankısı. Beylerbeyi sarayında zaman yavaşça içeri çekilir. Saatler işlemez, bekler. Ve beklemek, Abdülhamid'in hayatında belki de en iyi bildiği şeydir. 1918'in sonu, 1919'un başı, İstanbul işgal altındadır. Dışarıda başka diller, başka emirler dolaşır. Abdülhamid bu manzarayı doğrudan görmez ama hisseder. Çünkü bir şehrin sesi değiştiğinde duvarların içi bile bunu saklayamaz. Sağlığı giderek zayıflar, nefesi kısalır ama zihni hala nettir. Yanında kalan az sayıda insan onun hala detaylara dikkat ettiğini fark eder. Küçük sorular sorar. Kısa cevaplar alır. Uzun yorumlar yapmaz. Sanki söyleneceklerin çoğunu zaten daha önce söylemiştir. Bu dönemde Abdülhamid'in en dikkat çekici hali kırgın olmamasıdır. Kızgınlık yoktur. İntikam hissi yoktur. Hatta açık bir sitem bile yoktur. Bu onu sevenler için şaşırtıcıdır. Eleştirenler için ise rahatsız edicidir. Çünkü öfke açıklamayı kolaylaştırır. Sessizlik ise düşünmeyi zorunlu kılar. Ölümünden kısa bir süre önce söylediği aktarılan bir başka cümle vardır. Benim hesabım bitti. Devletin hesabı devam ediyor. Bu cümle bir vedadan çok bir devir teslim gibidir. Abdülhamid kendini tarihin dışına itmez. Sadece kendi rolünün tamamlandığını kabul eder. 10 Şubat 1918'de hayata veda ettiğinde ne bir isyan çıkar ne de bir yas dalgası yükselir. Ölüm haberi sakin karşılanır. Gazeteler kısa haberler yapar. İngiliz basını da. Ton nötrdür. Ne büyük bir övgü ne de sert bir eleştiri. Bu nötrlük aslında en güçlü göstergedir. Çünkü İngilizler artık Abdülhamid'i bir tehdit olarak değil, bir ders olarak görmektedir. İngiliz arşivlerinde ölümünden sonra yazılan bazı değerlendirmelerde şu tür ifadeler yer alır. He ruled by delay, and delay shaped an empire longer than expected. Bu bir takdir değildir ama bir kabuldür. Abdülhamid'in ardından Osmanlı resmen sona ererken ardında bıraktığı miras tartışılmaya devam eder. Kimileri onu baskıcı bulur, kimileri kurtarıcı, kimileri fırsatları kaçıran bir hükümdar olarak görür. Kimileri ise o fırsatların zaten hiç var olmadığını söyler. Gerçek yine bu tanımların arasında bir yerde durur. Bugün Abdülhamid'i anlamak, onu sevmek ya da sevmemek meselesi değildir. Onu anlamak, bir imparatorluğun son yüzyılını anlamaktır. Gücün nasıl korunmaya çalışıldığını, zamanın nasıl bir silah olarak kullanıldığını, bazen hiçbir şey yapmamanın bile bilinçli bir tercih olabileceğini görmek demektir. İngilizler için Abdülhamid, kontrol edilemeyen bir aktördü. Osmanlı için ise geciktiren bir figür. Bu iki tanım birbirini dışlamaz. Aksine birbirini tamamlar. Çünkü Abdülhamid'in asıl etkisi tam da burada yatar. Hızın kutsandığı bir çağda yavaşlığın bedelini ve değerini göstermiştir. Ve belki de en ironik olan şudur. Abdülhamid'i devre dışı bırakanlar onun kurduğu dengelerin yokluğunda ayakta durmakta zorlanmıştır.
İngilizler Osmanlı topraklarında uzun süreli bir istikrar kuramamış, verdikleri sözlerin yükünü taşımakta zorlanmıştır. Abdülhamid'in korktuğu o kontrolsüz değişim tam da onun yokluğunda hız kazanmıştır. Abdülhamid öldüğü gün tarihten silinmedi. Aksine tartışmaların merkezine yerleşti. Her kriz anında adı yeniden anıldı. Her gecikmede, her acelede onu anlamaya çalışanlar arttı. Ve bu da bir tür geç zaferdir. Abdülhamid bir imparatorluğu kurtaramadı. Ama onu anlamaya çalışan herkesi yavaşlatmayı başardı. Ve bazen tarih en çok buna ihtiyaç duyar. Şimdi gürültüden değil, söylentiden söz edeceğiz. Abdülhamid Han'ı anlatırken en çok kirlenen alan burasıdır. Belgelerin bittiği, kulaktan kulağa aktarılan cümlelerin başladığı yer, kimsenin tam emin olmadığı ama herkesin kesin konuştuğu bir alan. Tam da bu yüzden tarafsız kalmak burada daha zordur ama daha da gereklidir. Abdülhamid hakkında en sık tekrarlanan iddialardan biri vehimli olduğu meselesidir. Sürekli korkan, herkesten şüphelenen, saraydan çıkamayan bir padişah portresi çizilir. Bu iddianın dayandığı bazı gerçekler vardır. Yıldız Sarayı'nda güvenlik önlemleri olağanüstüdür, jurnal sistemi yaygındır, suikast korkusu ciddidir. Ama soruyu biraz geriden sormak gerekir. Abdülhamid neden korkuyordu? Çünkü gerçekten defalarca hedef alınmıştır. 1878'den 1905'e kadar çeşitli suikast girişimleri belgelerde yer alır. En bilineni 1905'teki Yıldız Camii bombalı saldırısıdır ve bu olay hayal değil, kayıtlardadır. Yani korku uydurma değildir. Ama korkunun yönetim biçimine dönüşmesi eleştirilebilir. Burada iftira değil, tartışma vardır. Bir diğer yaygın iddia Abdülhamid'in ülkeyi sattığıdır. Toprak kayıpları üzerinden yapılan bu suçlama çoğu zaman tarihsel bağlamdan koparılır. Abdülhamid döneminde toprak kayıpları olmuştur. Bu doğrudur. Ama bu kayıpların büyük kısmı ya savaşla ya da kendisinden önceki borç ve antlaşmaların sonucuyla gerçekleşmiştir. Kıbrıs'ın İngiltere'ye bırakılması örnek verilir. Ancak bu bir satış değil, 1878 Berlin Antlaşması sonrası yapılan bir yönetim devridir ve Osmanlı kağıt üzerinde egemenliğini sürdürmektedir. Etkisi tartışılabilir ama satış ifadesi teknik olarak yanlıştır. En sansasyonel iddialardan biri de Kızıl Sultan meselesidir. Özellikle Ermeni olayları üzerinden Abdülhamid'e atfedilen bu lakap büyük ölçüde Avrupa basınının ürünüdür. 1890'lı yıllarda Doğu Anadolu'da ciddi çatışmalar yaşanmıştır. Can kayıpları vardır. Devlet güçleri, yerel milisler ve isyan grupları iç içe geçmiştir. Abdülhamid bu olaylardan tamamen habersiz miydi? Hayır. Her şeyi doğrudan emirle mi yönetti? Bunun da net bir belgesi yoktur. Bu başlık kesin yargıdan çok ihtiyat gerektirir. Bir başka söylenti Abdülhamid'in bilime ve ilerlemeye karşı olduğu yönündedir. Sansür uygulamaları bu algıyı besler. Gazeteler sıkı denetlenmiştir. Bazı kitaplar yasaklanmıştır. Bu doğrudur. Ama aynı dönemde modern okullar açılmış, demir yolları inşa edilmiş, tıp ve mühendislik eğitimi yaygınlaştırılmıştır. Burada bir çelişki yoktur aslında. Abdülhamid ilerlemeye değil, kontrolsüz bilgiye karşıdır. Bu yaklaşım savunulabilir mi? Ayrı bir tartışma. Ama bilim düşmanı tanımı basit bir etiketlemedir. Abdülhamid halktan kopuktu. İddiası da sıkça tekrarlanır. Saraydan çıkmaması, büyük törenlerden kaçınması buna gerekçe gösterilir. Ancak aynı Abdülhamid, Anadolu'dan gelen dilekçeleri bizzat okuduğu bilinen nadir padişahlardandır. Yıldız Sarayı'ndaki arşiv düzeni, bireysel dosyalar bunun kanıtıdır. Halktan fiziksel olarak uzak, bilgi olarak yakın bir profil çıkar karşımıza. Bu da alışılmış bir lider tipi değildir. Bir başka tartışmalı konu Abdülhamid'in istibdatçı olduğu iddiasıdır. Meclisi kapatmıştır. Bu doğrudur. Yetkiyi merkezileştirmiştir. Bu da doğrudur. Ama bu dönemin hemen öncesinde yaşanan 93 Harbi ve meclis içi dağınıklık da göz ardı edilemez. İstibdat mı, kriz yönetimi mi? Bu soru hala açıktır.
Cevabı bakanın penceresine göre değişir. Son olarak Abdülhamid'in hiçbir şey yapmadığı, sadece oyaladığı iddiası vardır. Oysa onun yaptığı şey tam da budur. Oyalamak, zaman kazanmak. Bunu bir strateji olarak benimsemiştir. Bu stratejinin başarılı olup olmadığı tartışılabilir ama yok sayılması mümkün değildir. Bu bölümün amacı Abdülhamid'i aklamak değil, onu tek renge boyamayı reddetmektir. Çünkü tarih sloganla anlaşılmaz. Abdülhamid ne sadece zalimdir, ne sadece kurtarıcı. Ne tamamen suçsuzdur, ne de her şeyin faili. O, karmaşık bir dönemin karmaşık bir aktörüdür. Ve belki de en doğru cümle şudur: Abdülhamid hakkında söylenenlerin çoğu, onun yaptıklarından çok, insanların ondan ne beklediğiyle ilgilidir.